Geçmişten günümüze FIFA serisinde Türk takımlarını incelediğim bu ilk videoda FIFA 99'dan günümüze olan tüm FIFA'larda Beşiktaş'a bakacağız. Ayrıca videonun sonunda da hem Beşiktaş hem de futbolcular için genel bir değerlendirme yapacağım. FIFA 99. FIFA serisine Beşiktaş ilk defa FIFA 99'la birlikte eklenmiştir. Oyundaki formaları gerçekteki halleriyle karşılaştırdığımızda o dönem daha gerçek formalar FIFA'da yer almamasına rağmen kısmen de olsa benzetildiği gözükmektedir. Beşiktaş'ın kadrosu da oyunda bu şekilde yer almıştır. Ortalama bir takım gücünde olan Beşiktaş'taki en güçlü futbolcu Lechkov, en güçsüz futbolcu da R. Burun'dur. Beşiktaş'ın kadrosunda A. Soyadı, E. Rövaşata ve R. Burun adında 3 tane garip futbolcu vardır. A. Soyadı bariz şekilde EA Sport'a gelen listede adı soyadı yazan kısmı futbolcu zannedip oyuna eklemesi, E. Rövaşata'nın da Bayern Münih Beşiktaş maçında topu rövaşatayla uzaklaştıran Erkan Avseren olduğu tahminleri yapılmaktaydı fakat R. Burun'un kim olduğu bilinmemekteydi. Bu üç ismin kim olduğundan emin olmak istediğim için FIFA 99'la birlikte EA'in aynı yıl çıkardığı menajerlik oyunu olan FA Premier Lig 99'a girip bu üç ismi de arattığımızda A. Soyadı'nın Ali Eren Soyadı, E. Rövaşata'nın Erkan Rövaşata, R. Burun'un da Rahim Burun olduğu gözükmektedir. Buradan da anladığımız üzere bu üç oyuncu Ali Eren Beşerler, Erkan Avseren ve Rahim Zafer'dir. Ayrıca Ali Eren Beşerler kaleci olmamasına rağmen oyuna kaleci olarak eklenmiş. Muhtemelen bu hatalar EA'den kaynaklı değil. O zamanlar Beşiktaş'tan bu isim listesini kim gönderdiyse o kişi veya kişiler ya trollemek için böyle şeyler yazdı ya da buna benzer bir sahne yaşandı. Bak bizim Erkan çok iyi rövaşata çekiyor, Rahim de çok iyi burun vuruyor. Bunları eklemeyi unutma. Okey. Erkan, good. Rövaşata, Rahim, burun. EA'de yazılanlara anlam veremeyerek bunları futbolcuların soyadı sanıp oyuna ekledi. Veya Beşiktaş yetkilileri EA'in istediği şeyleri tamamen yanlış anladığı için böyle garip hatalar meydana geldi. Fakat bu üç garip isimli futbolcunun dışında V. Lawrence diye kim olduğu bilinmeyen bir futbolcu da mevcuttur. Yine FA Premier Lig 99'da bu ismi arattığım zaman tam adı Vitello Lawrence olan 16 yaşında Türk bir futbolcu gözükmektedir. Fakat bu isimde bir futbolcu ne Beşiktaş'ta ne de başka bir takımda hiçbir zaman yer almamıştır. Hatta adını arattığımızda dünya üzerinde bu isimde biri gözükmemektedir. FIFA 2000. Seriye FIFA 2000 ile birlikte ilk defa Türkiye Süper Ligi eklenmiştir. Oyundaki formaları gerçekteki halleriyle karşılaştırdığımızda 99'da kısmen de olsa benzeyen formaların benzerliği yok denecek kadar az olduğu gözükmektedir. Beşiktaş'ın kadrosu da oyunda böyle yer almıştır. Ali Eren Beşerler FIFA 99'da olduğu gibi yine kaleci olarak oyuna eklenmiş. Türkiye Ligi'ndeki en güçlü takım olarak gözüken Beşiktaş'taki en iyi futbolcu 61 üzerinden 55 reytingle Yasin Sülün, en güçsüz futbolcu da 33 reytingle Atilla Birlik'tir. FIFA serisinde en güçlü Türk futbolcuları anlattığım videoya da açıklama kısmından veya sağ üstten ulaşabilirsiniz. FIFA 2001. Önceki iki oyunda resmi olarak eklenen Beşiktaş, FIFA 2001'de gizli takım olarak İstanbul adıyla oyunda yer almıştır. Sadece UEFA Kupası eleme maçlarında rakip olduğumuz zaman Beşiktaş'ın tarafını seçerek bu takımla oynayabiliyoruz. Fakat ben program kullanarak Beşiktaş'ı Galatasaray'ın tek başına yer aldığı Other bölümüne taşıyıp seçilebilir takım olarak oyuna ekledim. Oyundaki formaları gerçekteki halleriyle karşılaştırdığımızda iç saha forması Beşiktaş'ın 4. formasını andırsa da deplasman formasının gerçekteki halleriyle hiç alakası yoktur. Beşiktaş'ın kadrosu da oyunda böyle yer almıştır. Önceki oyunda olduğu gibi Yasin Sülün 56 üzerinden 43 reytingle en güçlü futbolcu, en kötü futbolcu da 14 reytingle Nihat Kahveci'dir. FIFA 2002. Yine İstanbul adıyla gizli takım olarak eklenen Beşiktaş'ın oyundaki formaları ve gerçekteki formalarını karşılaştırdığımızda az da olsa benzemektedir. Beşiktaş'ın kadrosu da oyunda böyle yer almıştır ve 99 rating sisteminin ilk defa eklendiği oyunda Beşiktaş'taki en güçlü futbolcu 72 reytingle Ali Eren Beşerler, en kötü futbolcu da 46 reytingle Fevzi Tuncay'dır. FIFA 2001'de olduğu gibi Beşiktaş'ta sadece Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakip olarak karşılaşırsak oynayabilmekteyiz. Fakat ben yine program vasıtasıyla Galatasaray'ın da olduğu Rest of World kısmına taşıdım. Beşiktaş'ı buraya taşıdığımızda ise kendi logosu da bariz bir şekilde gözüküyor. EA muhtemelen Beşiktaş'la son anda anlaşamadığı için yine gizli takım olarak oyunda yer vermiş fakat oyun dosyalarında logosunu kaldırmayı unutmuş. Gereksiz bilgiler.
En son FIFA 2002'de gizli takım da olsa yer alan Beşiktaş, FIFA 2005 ve 2006'da olmamasına rağmen oyunun dil dosyalarında adı görülmektedir. FIFA 07. İlk defa 2000'de eklendikten sonra uzun bir süre oyunda yer almayan Süper Lig, FIFA 07 ile birlikte tekrar eklenmiştir. Oyunda Beşiktaş'ın lisanslı formalarına ilk defa yer verilmiştir. İç saha ve deplasman formaları oyunda bu şekilde gözükmektedir. Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile oyunda böyle yer almıştır ve en güçlü futbolcu 81 reytingle Ricardinho, en güçsüz futbolcu da 47 reytingle Serdar Özkan'dır. Beşiktaş ortalama 72 reytingle Trabzonspor'la birlikte oyundaki en güçlü 3. Süper Lig takımıdır. Ayrıca hata olarak Beşiktaş'a Trabzonspor'un pankartları eklenmiş. FIFA 08. Beşiktaş oyunda 73 reytingle en güçlü 3. Süper Lig takımıdır. Oyundaki formaları gerçekteki halleriyle karşılaştırdığımızda iç saha ve deplasman formaları oyunda bu şekilde gözükmektedir. Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile oyunda böyle yer almıştır ve takımdaki en güçlü futbolcu 80 reytingde yine Ricardinho, en güçsüzü 53 reytingde yine Serdar Özkan'dır. FIFA 09. Beşiktaş 74 reyting ortalaması ve 3.5 yıldızla oyunda en güçlü 3. Süper Lig takımıdır. Oyundaki formaları gerçekteki halleriyle karşılaştırdığımızda iç saha ve deplasman formaları oyunda bu şekilde gözükmektedir. Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile oyunda böyle yer almıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 80 reytingle Delgado, en kötü futbolcu da 58 reytingle Emre Özkan'dır. FIFA 10. Beşiktaş 76 reyting ortalamasıyla Süper Lig'deki 3. en güçlü Türk takımı olmuştur. Oyundaki formaları gerçekteki halleriyle karşılaştırdığımızda iç saha ve deplasman formaları oyunda bu şekilde gözükmektedir. Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile oyunda böyle yer almıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 80 reytingle Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın vazgeçilmez futbolcusu olan Necip Uysal da 50 reytingle en kötü futbolcusu olmuştur. FIFA 15. Beşiktaş 76 reyting ortalamasıyla Süper Lig'deki 3. en güçlü Türk takımı olmuştur. Oyundaki formaları gerçekteki halleriyle karşılaştırdığımızda Beşiktaş'ın iç saha ve deplasman formalarının dışında kaleci forması da FIFA 15 ile birlikte oyuna eklenmiş ve sonraki oyunlarda da yer almaya başlamıştır. Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile oyunda böyle yer almıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 80 reytingle Gökhan Töre, en kötü futbolcu da 54 reyting ve 66 potansiyelle Veysel Sapan'dır. FIFA 16. Beşiktaş 77 reyting ortalamasıyla Fenerbahçe ile birlikte Süper Lig'deki en güçlü Türk takımıdır. Oyundaki formalara baktığımızda FIFA 16 ile birlikte Beşiktaş'ın 3. forması da ilk defa eklenmiştir. Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile oyunda böyle yer almıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 81 reytingle Mario Gomez, en kötü futbolcu da 62 reytingle Enes Fidayo'dur. FIFA 17. Beşiktaş 77 reyting ortalamasıyla ilk defa tek başına Süper Lig'deki en güçlü Türk takımı olmuştur. Oyundaki formalara baktığımızda FIFA 16'nın aksine 3. forması oyunda bu sefer yer almamıştır. Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile oyunda böyle yer almıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 83 reytingle Ricardo Quaresma, en kötü futbolcu da 60 reytingle Hüseyin Yılmaz'dır. FIFA 18. Beşiktaş 79 reyting ortalamasıyla yine tek başına Süper Lig'deki en güçlü Türk takımı olmuştur. İç saha ve deplasman formaları oyunda bu şekilde gözükmektedir. Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile oyunda böyle yer almıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 85 reytingle Pepe, en kötü futbolcu da 63 reytingle Utku Yuvakuran'dır. FIFA 19. Beşiktaş 77 reyting ortalamasıyla üst üste 3. kez tek başına Süper Lig'deki en güçlü Türk takımı olmuştur. İç saha ve deplasman formaları oyunda bu şekilde gözükmektedir. FIFA 16'dan sonra 3. forması FIFA 19'la birlikte günümüze kadar tekrar oyuna eklenmiştir. Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile oyunda böyle yer almıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 83 reytingle Ricardo Quaresma, en kötü futbolcusu da 50 reytingle Ersin Destanoğlu'dur. Ayrıca 2017'de Beşiktaş'a transfer olan Pepe'nin imza töreninde Fikret Orman'la çekilen fotoğrafı oyunun menüsünde yer almıştır. FIFA 20. Önceki 4 oyunda en güçlü Türk takımı olan Beşiktaş, FIFA 20'de 76 reyting ortalamasıyla Süper Lig'deki en güçlü 2. Türk takımı olmuştur. 3 formada oyunda bu şekilde gözükmektedir.
Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile oyunda böyle yer almıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 81 reytingle Adem Laiç, en kötü futbolcu da 60 reytingle Rıdvan Yılmaz'dır. FIFA 21. Beşiktaş FIFA 21'de 74 reyting ortalamasıyla Başakşehir'le birlikte Süper Lig'deki en güçlü 3. Türk takımı olmuştur. 3 formada oyunda bu şekilde gözükmektedir. Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile oyunda böyle yer almıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 77 reyting ve 82 potansiyeli olan Rozier, en kötü futbolcu da 58 reyting ve 74 potansiyelle Bilal Ceylan'dır. FIFA 22. Beşiktaş FIFA 22'de 74 reyting ortalamasıyla Galatasaray'la birlikte Süper Lig'deki en güçlü 3. Türk takımı olmuştur. Takımın iç saha, deplasman ve alternatif formaları oyunda böyle gözükmektedir. Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile oyunda böyle yer almıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 81 reytingle Miralem Pjanic, en kötü futbolcu da 61 reytingle Emre Bilgin'dir. FIFA 23. Beşiktaş FIFA 23'te 75 reyting ortalamasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte Süper Lig'deki en güçlü 2. Türk takımı olmuştur. Oyundaki formalara baktığımızda 3 formada eklenmiş fakat formadaki sponsorlar oyunda gizlenmiştir. Oyunun dilini İngilizce yaptığımızda ise Beşiktaş'ın 3 forması da sponsorlu bir şekilde gözükmektedir. Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile oyunda böyle yer almıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 78 reyting ve 82 potansiyelle Gedson Fernandes, en kötü futbolcu da 59 reytingle Semih Kılıçsoy'dur. EA FC 24. Beşiktaş FC 24'te 75 reyting ortalamasıyla Süper Lig'deki en güçlü 2. Türk takımı olmuştur. Beşiktaş'ın 3 forması da oyunda yer almıştır ve yine formalarda sponsorlar yoktur. Sponsorlar sadece yama ile eklenmektedir. Fakat şu anda ben de oyunun son sürümü yüklü olduğundan sponsor yamaları çalışmadığı için maalesef sponsorlu formaları gösteremedim. Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile oyunda böyle yer almıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 80 reytingle El Musrati, en kötü futbolcu da 57 reytingle Yakup Arda Kılıç'tır. EA FC 25. Beşiktaş FC 25'te 76 reyting ortalamasıyla Süper Lig'deki en güçlü 3. Türk takımı olmuştur. Takımın 3 forması da oyunda doğru bir şekilde yer almıştır. Beşiktaş'ın kadrosu da son resmi güncelleme ile böyledir ve takımdaki en iyi futbolcu 83 reytingle Rafa Silva, en kötü futbolcu da 57 reytingle Yakup Arda Kılıç'tır. EA FC 26. Son oyunumuz FC 26'da Beşiktaş önceki oyunda olduğu gibi 76 reyting ortalamasıyla Süper Lig'deki en güçlü 3. Türk takımı olmuştur. Beşiktaş'ın 3 forması da oyunda doğru bir şekilde yer almıştır ve Beşiktaş'ın stadyumu olan Tüpraş Stadyumu ilk defa resmi olarak oyuna eklenmiştir. 8 Ekim'de gelen son güncellemeye göre Beşiktaş'ın kadrosu oyunda böyle yer almıştır ve takımdaki en iyi futbolcu 82 reyting ve 86 potansiyelle Orkun Kökçü ve en kötü futbolcu da 58 reytingle Devrim Şahin olmuştur. Evet, son olarak Beşiktaş'ı FIFA serisinde ele aldığımız zaman en düşük 72 reyting ortalamasıyla FIFA 07'de, en yüksek olarak 79 reyting ortalamasıyla FIFA 18'de yer almıştır. Ve gelmiş geçmiş en yüksek reytingli Beşiktaşlı futbolcu da FIFA 18'de 85 reytingli Pepe, en kötü futbolcusu FIFA 11'deki 43 reytingle Cumali Bişi olmuştur. FIFA serisinde Beşiktaş'ı incelediğimiz video burada sona erdi. Sonraki videoda tüm FIFA serisinde Fenerbahçe'yi inceleyeceğiz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.